Yıl 1962, ben üniversite seçimimi yaptığım zamanlardı. Tabii küçüklükten beri böyle bir çizim, resim ve güzel sanatlara karşı bir hayranlık içindeydim ve girmek istiyordum. Oldukça da zordu girişler. 1-2 bin kişi müracaat ediyor. Okulun kapasitesi de dar olduğu için 30'ar 40'ar kişi bölümlere alınıyordu. Bir yıllık bir çalışma yaptım. O bir yıllık çalışmada nerede yaptınız derseniz akademinin içinde kurslar vardı. Bazı hocalarla tanışma imkanı oldu. Orada desen dersleri aldım. Daha çok resim bölümüyle ilgili kısımlarda dersler aldım. Çünkü mecburiyet şöyleydi, yani girerken bir desen çiziliyordu. Ama bu desen tamamen resim dalına uygun çizimlerdi. Bu bakımdan resimle iletişim kurdum. Hatta o zaman, şimdi büyük hocalar, o zamanlar asistanlardı. Özdemir Altan, Devrim Erbil gibi genç asistanlarla o zaman çalışmalar yaptık. Şeref Aktik hocamız vardı, Allah rahmet eylesin, büyük hocalardan. Sabri Berkel hocamız vardı. Onlardan hep ders aldık. Bir misafir öğrenci olarak ben katıldım ki imtihan hazırlığı yaptım. Yani bir nevi maça antrene olmaya çalıştım ve başarıyla girdim. Hatta ikincilikle falan girdim. İç mimarlık değildi ismi yalnız. Şimdi onu şöyle, dekoratif sanatlar bölümüne kabul edildik o zaman. Bir müddet sonra, hatırladığım üzere konuşuyorum, sektörel olarak ayrılmaya başladı. İç mimarlık ve endüstri tasarım bölümü. Endüstri ürünleri değildi de isim zaman zaman değiştirdi. Bir kısım hocalarımız önce hep beraberler, işte şöyle söyleyeyim, hoca kadromuzu, başta Sadun Ersin hocamız, Allah rahmet eylesin Hayati hocamız, Hayati Görkey, o da çok iyi bir ahşap uzmanıydı, böyle çok iyi bir hocamızdı. Mimarlık bölümünden Utarit Bey vardı, Utarit İzzi, o da rahmetli oldu. Mimardı ama kendisi önemli derslere, yan disiplinlere giriyordu. Projede sadece Sadun Ersin hocamız, Hayati hocamız ve onlara bağlı genç asistan arkadaşlar, abilerimiz vardı ki bunlardan biri Önder Küçükerman'dı. Onun yanında diğer hocalarımız vardı. Yan disiplinler. Daha çok mimariden de, mesela strüktür dersi koydular ki çok zorlanıyorduk. Strüktür dersi vardı. Ona mimarlık grubundan alıyorduk. Nerede oluyordu bu çalışmalar derseniz, bunlar akademi yetmiyordu. O genel bina, yani eski Meclis-i Mebusan binasıdır biliyorsunuz. Yolun karşısında böyle Tophane'ye doğru giderken diagonalde biraz, şimdi bu tam Galata Port'un karşısında bir sigorta hanı vardı. Onun birinci katını kiralamışlardı. O birinci katta bize işte özür dilerim. İç mimarlık, işte dekoratif sanatlar bölümü olarak, ama iç mimarlık olarak geçiyordu ama sonradan bir itirazlar oldu. Dediler ki ya diploma verilecek tabii. Ne yazılacak bu diplomaya? Dekoratif sanatlar bölümünden mezun yazılırsa kimse anlamayacak ne iş yaptığımızı. Dekoratif bir işler. Sonra da ona iç mimarlık, hatta benim diplomamda da yazar. İç mimarlık bölümünden mezundur diye. Şöyle oldu. Biz tabii hocamızla ilk seneler bilindiği gibi biraz basic design gibi biraz çalışmalar oluyordu işte. Bunlardan rahmetli Gevher Bozkurt hocamızdan da ders aldık. Ve en büyük avantajımız bu ağır toplar dediğim, ben eski hocalarımızdan çok şeyler öğrendik.
çok şeyler borçluyuz. Başta Sadun hocam tabii çok büyük değer. Ondan çok büyük faydalar gördük. Çok büyük. Yani ben çalışma hayatımın, meslek hayatımın başlangıcında gösterdiği yoldan çok faydalandım. Bir de tabii İtalyan ekolü olduğu için kendisi hep İtalya hakkında bilgiler alırdık falan ve sonuç olarak İtalya'da devam ettim. Onun çok büyük tesiri oldu. O yıllar çok güzel geçti. Bir müddet sonra biz endüstri tasarımla ilgili çalışmalara da başladık. Çünkü bir de dünya o şeye doğru, konjonktüre doğru giderken daha evvel yapılmıyor değilmiş. Bakın 1930'lardan itibaren, 1940'lardan itibaren Türkiye'de hocalarımız yani ağır top hocalarımız dediğimiz o ilk zamanda çok güzel eserler vermiştir. Hatta bugün o eserlerin büyük bir kısmı da kitaplara, yayınlara geçmiştir. Bunların başında zaten genç yaşlarda Sadun hocamız da İtalya'ya gitti. İtalya'da kaldı. Çalışmalar yaptı. Hem bu kendisinin iletişimi İtalya'da kalmasından dolayı kendisini yetiştirerek çok aslında hem iç mimar hem de endüstri tasarımcısıdır bana göre. Komple bir geçmişi ve şu andaki çalışmaları da devam ediyor. Bunun yanı sıra hocamız Santuri'dir. Yani hem babadan kalma bir meslek ve kendisi hala o zevkle o çalışmalara devam ediyor. O santur aletini yapıyor. Büyük bir tutku, büyük bir müzik anlayışı var zaten. Ayrıca güzel resim yapar. Eli çok kuvvetlidir. Sergiler de açmıştır zaten. Çok kuvvetli bir eli var. Bilmiyorum gördünüz mü onun çalışmalarını? İç mimarlık alanında şöyle anlatayım size. Bir kere hem Türkiye'deki çalışmalarından hem de İtalya'daki olgunluk devresinden meyvelerini burada çok güzel aldı. Yani bizi çok iyi yetiştirdi. Detayları ondan öğrendik. Özgün yaklaşımı ondan öğrendik. Nasıl bir öneri yapılır, ondan proje takdimi nasıl, hep bunları bize aşılamıştır. O ilk şeyleri, taşları koydu üzerine, biz de onu devam ettirdik. Sadun Hoca sakin bir tiptir. Tip öyle bir, çok az konuşur ama net konuşur. Sıcakkanlıdır. Daima kendisinin konuşmalarını göz önüne alırdık. Hep öyle devam ederdik. Ödev verirdi. O ödevleri yapardık. Onun yanı sıra işte kendisiyle beraber genç asistanları vardı. İki tanesi, birisi Özden Hoca'ydı. Birisi Önder Küçükerman. Sonra vefat etti, ismi neydi ya? Oya Hanım. Oya Hanım vardı. Biliyor musunuz Oya Hanım'ı? Oya Hoca sonradan vefat etti. Mustafa Berdan vardı. Bunlar genç asistanlardı. Sonra onlar sektörel olarak ayrıldı. Bir müddet sonra Önder Küçükerman hocamız, bölümler ayrıldı. Biliyorsunuz onu belki. Önder Hoca bir grupla şeye geçti. O grupta ben de vardım. Sonradan Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü kuruldu. İç mimarlık bölümünde de başkan ve şey olarak tabii devam etti hocamız, Sadun hocamız. Bu bir ayrılık değildir yani aslında da. Gene de tabii iki ayrı sektörel çalışma oldu, bölüm oldu yani diyelim. Hocanın tabii ben şey devrini de biliyorum, bir akademi başkanlığı şeyi vardı. Müthiş bir yöneticiydi aynı zamanda ve öğrenciyle sıkı ilişkileri vardı.